Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az kalın bir ipim var. Şöyle göstereyim. Bununla harika bir model başlayacağız. Kullanacağım şişlerim 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Bu model lastik istemiyor arkadaşlar. Hemen ilmeklerimizi çıkarır çıkarmaz modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Hemen şöyle sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmek benim için yeterli. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Hemen ilk sıradan başlıyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Diğer tarafa geçmenize gerek yok arkadaşlar. Hemen başlayabilirsiniz bu modelde. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Güzel ve kolay bir model. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi düz örüyorum. Birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlmekleri çıkarır çıkarmaz niye hemen ilk sırayı yaptınız diyebilirsiniz. Ama bu modelde fark etmiyor arkadaşlar. Hemen modeli kurabilirsiniz. Evet, ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi düz ördüm. Bakın bir düz, bir ters. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örerek devam ediyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Beşinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi yine olduğu gibi
Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz. Yani bakın bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde devam edelim. Dün biraz zeytinle uğraştım arkadaşlar. Şöyle parmağım hafif karardı ama eldivenle çalışmama rağmen yine de az bir şey kararma oldu. Demek ki değmiş parmağıma. Bunun için de yani kusura bakmayın. Biraz çirkin bir görüntü oluyor ama. Evet, 5. sıramı tamamladım. Düzlerimi düz, terslerimi ters örerek sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın model böyle devam edecek. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Özellikle de kalın iplerinize çok yakışacak bir model. Kışlık örgülerinizde tercih edebilirsiniz bu modeli. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 1. sıramı tamamladım. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 3. sıra ön yüzündeyim. 3. sıra ön yüzünde yine ilmeklerimizi düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek devam ediyoruz. Evet, sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, bir ters, bir düz, bir ters örerek devam ediyoruz. Bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm.
Dördüncü sıramı tamamladım. Bir düz bir ters örerek. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Yine ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Bir düz bir ters, bir düz bir ters örerek sıramızı tamamlayalım. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Altıncı sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Son sıramız bu. Modelimiz çift sayıda olması gerekiyor. İlmek sayısını yani 2 ve 2'nin katları. İlmek sayımız çiftle bitecek. Sıra olarak da 6 sıradan tamamlanıyor. Hep bu 6 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Bakın modeli 2 kez kurduk arkadaşlar. Model böyle devam ediyor. Modelin arka yüzü de daha bir farklı görüntü. Her iki tarafı da güzel ve kullanışlı, gösterişli bir model. Bir parçada daha önce örmüştüm. Hemen onu göstereyim. Şöyle bunu da aynı ip aynı kalınlıkla şişle yaptım. Aynı şekilde başladım. Hemen ilmeklerimi çıkarır çıkarmaz ilk sıramı kurdum. Modelin ön yüzü bu şekilde. Yani bakın arka yüzü de bu şekilde. Sizce hangi taraf daha güzel olmuş? Yani her iki tarafı da kullanabilirsiniz bu modelde. Onun için bu modelle atkı, bere, bebek battaniyesi, hırka hepsinde kullanabileceğiniz etol şal yapımında yani hepsine uygun bir model. Çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Evet, bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Şöyle şu yüzünü de göstereyim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.